Çünkü evet doğrudur usta ilçeler ama kimse alıp da böyle ders vermediğine göre kendini niçin o el alın ilanına, Elal'dan şusuna geldi. busuna falan örnek veriyoruz. Ya oradaki kreativiteyi de senin artık görüyor olman, öykünmen, taklit etmeden, öykünmen. İlham almak. Mesela bu at 60 miles an hour diye demin konuştuğumuz şey o kadar beni etkilemişti ki ulan nasıl yazmış bir de yani onun üstüne de böyle baktım bak orada noise diyor bilmem ne diyor. Fotoğrafında da bir normal alışverişten çıkan bir kadınla çocuğu vardır resmin. O da çok enteresandır. Yani ulaşılabilir olduğunu galiba gösteriyormuş bazı şeylerde anlatırlar. Ulan biz de Arçelik buzdolabı kampanyası yapıyoruz. Ajans Ada'dayız. Ben bu 4 usta ötesi kişinin yanında çalışmaya başladım. Ulan çok sessizmiş bu şey. Lan nasıl yapacağız bunun sessizliğini falan hep o şeye öykünüyorum. O nasıl diyordu ya? O nasıl yapıyordu falan filan diye. Şöyle bir başlık yazmıştım. Arçelik buzdolabı çalışırken sesini duymuyorsanız kulaklarınız kusursuz işitiyor demektir. Çok mükemmel bir şey diye söylemiyorum ama çabamı aktarmak istiyorum. Evet. Yani ya Arçelik buzdolabı çok sessiz çalışır. Yaz. Sanki basit söylemenin karşısındaymışım gibi algılanmasın bu verdiğim örnekler. Yok zeka Ama katıyorsun sonuçta oradaki ifade. Basit yazabilmek, düşünebilmek çok zor bir şeydir. Onu anlatmak istiyorum. Doğru. Yani o zaman ben de yazı veririm abi. Sessiz yazarım. Bakalım herkes dinleyecek mi? Sessiz ne demek? Acaba yeterli mi? Neye Gibi. göre? Acaba o nasıl farklı algılanır? Tabii bu amaca göre çok değişiyor. Bizim bir ilanımız vardır. National Geographic'te Türkiye'de yayınlandı. Ben onu çok severim. Boş bir sayfa. Bu da gerçektir. Biz ilanı yetiştiremedik. Ben de dedim ki şöyle yazalım. İlanı yetiştiremedik. İnşallah önümüzdeki ay ilanı yetiştireceğiz yazıp Telsim logosunu koyduk. Şimdi ya böyle reklam olur mu? Müthiş bir reklam. Deneysen. Müthiş bir reklam. Neden? Çünkü benim bu akaryakıt işinde, telekomünikasyon işinde zaten benim söylememe gerek yok. Herkes bilir. Gözle görünen hiçbir şey yoktur. Yaptığın bütün her şey logoya yüklemedir. Gözle hiçbir şeyi gösteremezsin. Turkcell reklamı yapıyorsun, hiçbir şey gösteremezsin. Yani o airwaves dediğimiz havadan giden işte bilmem neler falan filan hiçbir şey yoktur. İşte telefonuna bir vasıtadır, bilmem nedir filan falan ama akaryakıt da öyledir. Yani işte BP'den arabana dizel veya benzin ne alacaksan alacaksın. En azından bunun orada bir reklamı. experience var ama yani istasyon deneyimi var en azından. Şimdi mesela O kadar, onu temiz gösterelim. tuvalet var, ötekisinde yeşil algısı var. Bunlar diğerinde yani hep bilmem tabii market var. ittirmeler, kaktırmalar. Sonuçta o yakıtın koyduğun arabandaki performansını da sen anlayamazsın. Doğru anlayamaz. Ama biraz kötüyse de hık yapıyorsa lan bir daha da buradan almam der ve o markaya da küsebilirsin. Ama lastik de böyledir. Lastik işinde de çok çalıştığım için biliyorum Markaya çok değer zordur. yüklemek gerekir diyorsun değil mi? %100 elinde kalan şey markadır. Marka algısını reklamla üst seviyelere çekerken onun da kalite ve performansla bu kuruluşsa kuruluş, ürünse ürün mutlaka karşılıyor olması lazımdır. Yoksa reklamla bir ürünü tepelere çıkartamazsın, ilgiyi çekersin, ondan memnun kalmazsa da devam etmez. Peki senin iyi reklamla batırdığın firma var mı marka? Ürün kötü olduğu için. Öyle hikayelerde vardır reklamcılık tarihi. Yok, bana bir tane atfedilen Ali Taran batırdı Jilet gibi denilen bir şey vardır. yani böyle- İksirdir. Ha iksir. Evet. İksirdir. Onun da aslı yoktur. İksir tamamen
iksirin kendisinin yaptığı bir anlaşmadan dolayı batmıştır. Onu nedense ya işte Ali Taran bu kadar para harcattı, adamlar battı diye atfetmişlerdir. Bunu da korkmadan söylerim. Evet. Yani bizle bir ilişkisi yoktur. Ama belki de erken yayından çektiğim reklam vardır. O da olabilir. Yayından çektin. Neden? Yeterince anlaşılmadı. Gördü mü? Ha, anlaşılmadı. Tepki almadı. Hayır anlaşılmadı. Tepki almadı değil yani. Ne lan bu oldu? Hangisi o? Sanıyorum Aymar'la ilgili Kız Kulesi'nde çektiğimiz, benim de helikoptere falan bindiğim böyle çekimler falan. Yani aile kahvaltı ediyor. Biz onun Kız Kulesi olduğunu bilmiyoruz. Aile kahvaltı ediyor, kapı çalınıyor. Ulan kim gelebilir buraya diye kapıya gidiyor anne. Fakat demek ki baba mı ne böyle kendisi buraya kapı gibi yapıp onu göndermiş. Burada bir şey var falan. Bu ne ya falan oldu. Ben özür dileyerek onun Peki ne yaptınız orada? Hemen yeni bir şey mi ürettiniz? Hatırlamıyorum. Başka bir herhalde üretmişizdir ama şimdi hatırlamıyorum. Yok, öyle bir şey olmadı ama olabilirdi de. Olabilirdi de. Olabilir. Yok, bir tane film değildi, bir sürü film yapıyorduk. Her yaptığına aşık olmak, her yaptığını en iyisi kabul etmek çok yanlış bir şey ama en iyisi derken de reklam verenin beklentilerini doğru anlayarak yapılan iş demektir. Reklam ajansı bir aracıdır. Hiç kimse, hiçbir reklam ajansı, hiçbir kreatif adam o reklamı kendi için yapamaz. Dolayısıyla bütün benliğinden, kişiliğinden, nesindense her şeyinden sıyrılıp yapmak zorundadır. Yani ben Tadelle'de Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'yı oynattım ve Beşiktaş takımını konu ettim diye, sen nasıl Fenerlisin diye bana şey diyor. Ne alakası var? Tabii. Yani Tersim'de Fatih Terim'i oynatıyoruz o zaman. Ben Fenerbahçeliyim. Yani yok abi Fenerli olacak. Şimdi bu işte o kişilik, kimlik, benlik her şeyi içeri koymaktır. Ben böyle şeylerden hoşlanıyorum. Reklam filmi yönetmeni de bunu diyemez. Reklam ajansı da bunu diyemez. Doğru. Bunu dedirtmemek lazımdır. Efendim ben daha naif şeyleri seviyorum. Git evinde sev. Benim işimle ilgili sevemezsin. Ben o kadar agresif bir adam değilim. Öyle reklam yapamam. Agresif değilsem benim işim için gerekirse agresif reklam yapacaksın. Kendinle ilgili her şeyi bir kenara bırakmak zorundasın. Kendi beğenilerin, görüşlerin, özlemlerin, şuyun, buyun, her şeyde reklam verenin beklentileri demeyeceğim. O ters bir yerden anlaşılır. Reklam verenin ihtiyacı olan şeyleri karşılamak için toplumu göz önüne alacaksın. Sen topluma bakacaksın, kendine, aynaya değil. O yüzden de bu toplumun büyük bir kesimine hitap ediyorsan da tenisle ilgili bir şey koymayacaksın. Ama olur mu? Ben çok tenis seviyorum. Nasıl yani, sen seviyorsun? Evet. Kim bilir abi tenis nedir ya? Şu an tabii o kadar da değil. Şu anda yaygın, iddia da ediyorum. Şu anda iddia ediyorum. Yani ne yapmaya çalıştığına bağlı. Yapmayacaksın. Görüşüm böyle. Peki. Hala yapmayacaksın diye düşünüyorum. Yani toplumu bunlar benim söylediğim şeyler gibi ağzımdan çıkıyordur ama aslında hani ne öğrendin usta çırak ilişkisinden süzülüp bu zamanlara gelen şeyler demek lazım. Ben de oturduğum yerden birdenbire reklam yani düşünürü olmadım yani. Söyleyebilirsiniz, 40 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Yani ben onu yani onu da söyleyemem. Zaten bu değerde olduğunuzu izleyen herkes biliyor. Yok, estağfurullah, bir değerle ilişkisi yok da yani ben sonra düşündüm, dedim ki filan yani diyecek bir şeyim yok yani. Fikri söyleyebilirsiniz, izleyen kişi de takdir eder. Kimisine katılır, kimisine katılmaz. Şu söyleşiyle ilgili mi? Tabii tabii ki. İzleyen deyince ben hani reklam söyleşinizi izleyen kişiler de kendi takdiriyle onu yoğurur. Bence önemli tabii olan ki. bu. 2000 yılında Ekşi Sözlük'te bir tane yorum yapılmış sizle ilgili. Diyor ki Türkiye'nin en iyi reklamcılarından biridir ama evrensel değildir.
Şimdi siz Cannes'a jüri olarak da gittiniz. Senesini hatırlamıyorum. 98 olabilir mi? Yok ya, çok yenidir o. Daha mı yenidir? Kaç yıl olabilir? Hiç bilmem ya, şurada hadi 7-8 yıl olmuştur. Bilmiyorum. Peki. Da ben oraya başka bir alanda jüri üyesi olarak gittim yani. Reklamcılıkla alakalı değil mi? Yok, hepsi reklamcılıkla Tabii. alakalı da. Reklamcılığınızın evrenselliği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da reklamcılık evrensel olmalı mı? Olmak durumunda mı? Fikriniz ne bu konuda? Ben tabii bu lafı çok kolay anlayacak bir şeyde de değilim. Yani evrensel bir reklamcı olmak ne demektir? Bilmiyorum. Yani Ne bir olduğunu Taylandlı bilmiyorum. Yani izlediğinde sizin filminizi, hani dilini anlar anlamaz, o duygu geçer mi? o tesadüfi geçebilir. O insight Tesadüfi geçebilir. Biz Fatih Terim ve Telsim için bir Milan filmi yapmıştık. Fatih Terim'e bir Milan formasıyla bir çocuk camı durduruyor. Evet. Arabasından, camdan konuşuyorlar. Diyor ki işte diyor, Sinyor Terim diyor, ben sizin yerinizde olsam diyor, şu şey maçında diyor bilmem ne asları kenarda oturturum falan diyor çocuk Fatih Terim'e. O da tamam bakarız falan diyor. Bir imza alıyor, gidiyor. Ondan sonra Fatih Terim'in arabası uzaklaşınca çocuk Milan formasını çıkarıyor. İçinde Juventus forması var. Film böyle bitiyor. Şimdi bu benim çok sevdiğim işlerden biridir. Ben bunu Amerika'da bir İtalyana gösterdim. Ya deliye döndü adam, o kadar beğendi. Tabii. Şimdi ben evrensel bir iş mi yaptım? Tamamen tesadüfi bir şey. Evrensel işi çok anlamıyorum. Eğer evrensel iş her yerde, her zaman, bak, arızi olabilir. Arızi geçerli olabilir. Ama o toplum için yapılmıyorsa çalışmama ihtimali %90'dır. Coca-Cola kaç yıldır Türkiye'ye özgü reklam yapıyor? Bak bakalım ne kadar yakın tarih. Yurt dışından gelen filmlere buradan yalandan dublaj yapılıp geçiyordu. Niye kardeşim sen Türkiye'ye özgü reklam yapıyorsun? Hala da getirip yapıyor olabilir de şimdi Türkiye'ye özgü reklam yapmak zorunda. Tabii. Biz anlamayız. Çünkü atıyorum Michael Jackson mı efendim, yoksa burada uyduruyorum Murat Boz mu, hangisinde reklamda kullanırsın dersen yerine göre Murat Boz'u seçmek zorundasın. Ama o dünyaca ünlü kardeşim, Türkiye'de tanımazlar. Geçer gidersin. Şimdi onun için evrensellikten neyin hani biz rahmetli Ali Tara, onu da rahmetli analım, sanıyorum bu ayın 30'unda da vefat yıl dönümü var. O yurt dışında şeylere çok katılırdı, yarışmalara. Biz de tabii onu bizim işimizle de katıldığı olmuştur. Ödül aldığı da olmuştur. Şimdi New York Film Festivals reklam bilmem nesinde 14 tane ödül aldın diye evrensel mi oldun? Bana sorarsan evrensel falan olmadın. Yani evrensellik nedirden kastım bu. Bana desen ki ya kardeşim sen Amerika'dan bir firma gelse Amerika için reklam istese sen yapabilir misin? Evet, Amerika ile ilgili 1000 ton soru sorduktan sonra yapabilirim. Bilmiyorum. Yani insight'ı yakaladıktan Biz sonra. Filli Boya'da Tex markasıyla Romanya'da reklam yapacağız. Hiç tanımıyoruz abi Romanya'yı. Google'a gir öğren. Yok ya, gittik bir brief aldık, bilmem ne anlattılar. Hiç bilmediğimiz bir insan toplum davranışları brief olarak verildi. Ulan nasıl olur ya falan. Öyle. Öyle. O zaman hani hemen anlayıverdin mi o toplumu dersen demek ki yeterince anlamışız. Onun için Türkiye için yapılmış Aganigi, Naganigi git yap hadi. Türkiye'de çok bilinen, duyulmuş, iyi de reklamdır. Ne oldu abi? Git yap bakalım yurt dışında. Olmadığı için de evrensel değildir. Evrensellikle şahsım için sorduğun için söylüyorum. Evrensellik konusunda hiçbir iddiam yoktur. Ama reklamı bir kenara bırakırsan kreatif olma anlamında
dünya üzerindeki bazı ülkeler için çok ciddi çalışmalarımız var. Biri mi istedi bizden? Hayır. Evrensellik Mesela nasıl iddiasını çalışmanız var? onları söyleyemem. Gizli. Yani gizli değil de onları söylemek istemiyorum. Tamam. Gizli derken hani siyasi anlamda Yok, yok, bir şey hayır, falan o değil anlamda ama sormadım. hani Ticari gizli. evrensellik benim yani öykündüğüm de bir şey değil ya. Yani bak dünyaca bilmem ne ya boş ver ya, dünyayı falan boş ver. Önce bir Türkiye'yi bir hallet bakalım. Kafasındayım. Şimdilik hani Türkiye'de hala, niye hala diyorum? Çünkü 40 yıllık bir reklam geçmişim var. Ekibimle birlikte ben başlarında, ben çünkü sadece kreatif iş yapan bir adamım. Ben hiçbir zaman ya müşteriyle yemeğe çıkalım, oradan oraya gidelim, burada beraber bilmem ne yapalım falan filan, hiçbir ilişkim, hiçbir şeyim yoktur. Yani benim bir müşteriyle yemek yemiş olmam belki bütün hayatım boyunca vardır herhalde, 3 kere 5 kere bir şey yapmışımdır ama onun dışında ben sadece doğru anlamak, ekiple birlikte doğru soruları sorarak doğruyu anlamak, ondan sonra ekonomik olacak şekilde çözüm üretmek, söylediğimizin kabul edilmesini de diretmek. Bu diretme faslı tabii bizi reklam veren gözünde sevimsiz, uyumsuz, uyuşması çok zor, anlaşması çok zor durumuna getirebilir. Hiçbir şikayetimiz yok. Usta-çırak ilişkisinden bahsederken belki geçtiğim Birleşik Reklamcılar'da İzmir Tolga'yla, Evet, değerli bir reklam insanı. yani değerlinin de ötesinde bir reklamcı. Ondan da usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrendiğim o kadar çok şey var ki, hem Birleşik Reklamcılar'da hem daha sonra Beyin'de birlikte. Doğru, sizin bir de Beyin diye bir girişiminiz vardı. Evet, vardı. Cem Yılmaz ortak mıydı ona? İlk kuruluşunda Cem Yılmaz'ın isteğiyle kurduk onu. Ben de abi yani seninle reklam falan dedi. Hatta bizim ajansın içerisinde ona bir oda yaptık. Orada da birlikte bir tek iş yaptık. Ondan sonra ben abi işte adını unuttum. Fikir Sanat gibi bir şey mi var onun, Evet, bir şirketi Fikir var. Sanat sanırım. Öyle bir yola gireceğim dedi. Ondan sonra o Beyin adıyla biz İzmir Tolga'yla bir ajans oluşumuna girdik. Kaç sene sürdü Beyin? Uzun. Yani Belki benim hatırladığım 4-5 sene Beyin sürdü. hala var. Ha, var mı? İzmir Tolga'nın. Ha, o devam ediyor. Öyle düşünüyorum. Ama bilmem, belki 2 yıl, belki 3 yıl öyle bir devam edici var. Yani bu vesileyle demin saydığım isimler içerisinde İzmir Tolga'yı saymamıştım. Bu vesileyle de onu da benim reklamcılık hayatımda çok önemli bir yeri olduğu için adını zikretmek istedim. Dillere pelesenk olan bir sürü işin var abi. Yani o günlük konuşmaya, dolaşıma girmiş olan. Bunlar içerisinde senin böyle en önemsediğin, ya şu çok iyiydi ya, hani yıllar sonra geriye dönüp baktığımda bunu hala çok tutarlı ve iyi buluyorum dediğin bir tane var mı? Yani bir tane değil, çok olduğunu düşünüyorum. Öyle paldır küldür aklıma gelmeyebilir. Çünkü o dillere pelesenk olma amacıyla yapılmış hiçbir işim yoktur. Çıkış noktası bu değil miydi? Yok, zinhar olmamalıdır hiç kimsenin dillere pelesenk olmak. O sonra Çünkü nedense deneniyor bazen. böyle söylenilir ama o amaçla çıkılmaz. Reklamın bir amacı vardır. Ben de bunu mesela örnek veririm. Biz Telsim reklamları yapıyoruz o tarihte. Şimdi Fatih Terim'i kullanıyoruz. Milan'da antrenörlük yapıyor. Yani İtalya'da yaşıyor. Filmde İtalya'da geçiyor. Şimdi ne alakası var Telsim'le?
telefonla konuşuyorsa memleketle Konuşsun. bir Telsin mi bağlantı kullanıyor? Kurabilirsin. Telsin mi kullanıyor? Hayır. Cem Yılmaz'la 2053 diye yaptığımız bir film vardır. Ajda Pekkan, ne o gerginsiniz bugün evet, evet. filmi vardır. Onun amacı da başkadır. O da benim hani dedim ya, taklit etmeden öykünmeler vardır insanın hayatında. Mesela Pepsi reklamları, Coca-Cola'yı pazar anlamında çok bilmiyorum ama algı anlamında dize getirdiği The Choice of a New Generation Evet. zamanı yapılan reklamlar beni çok etkilemiştir. Yani çok inanılmaz etkilemiştir. Şimdi mesela orada da bir reklam filmi vardır. Yıl 1900 bilmem kaç. Hani oradan adapte ettim değil. Ama bir şey var kafamda. Yani o çok hoşuma gidiyor diye. Şimdi bir profesör tarih demek ki öğrencilerine bir mağara gibi bir yeri gezdiriyor. Diyor ki bu da diyor işte bilmem ne taşıdır, şu taşıdır, bu taşıdır. İşte milattan önce bilmem kaç yılı filan, gencecik çocuklar hep ellerinde Pepsi'ler var falan. Orada o taşların arasında böyle bir fosilleşmiş bir Coca-Cola şişesi şeyi var, taş şeklinde. Ona dedik hocam bu nedir diyorlar. O geliyor böyle bir bakıyor, hiç görmedim diyor, bilmiyorum diyor. The Choice of a New Generation. Hem bunun nasıl yapıldı, yani günümüze gelirsen, hani şimdi Mercedes'ten 30 yıl sonra emekli olan adamın gidip CEO'nun gidip garajdan Pepsi diyorum, BMW'yi alması ne kadar müthiş bir reklam filmi. Fakat arkasını çok merak ediyoruz. Ya bir para mı aldı? Yoksa Mercedes'i BMW'yi Mercedes aldı, bir şey mi yapıyor? Veya hangi kanunlar içerisinde o bütün Mercedes'in her şeylerini gösteriyor da sonra buraya bağlıyor falan. Oralarını merak ediyoruz. Oralarını çok da ittiriyorum. Yani tabii ki önemli ama işte bu rekabetçi şeyi oralarda görmüştük. Pepsi'lerde falan. Yani genelde birbirinden esinleniyor demeyelim. Ya bu bir yoldur. Evet. Biz mesela reklam Amerika'da serbest. Karşılaştırmalı ama yani zekayla. Evet, yani tabii. şimdi örnek Diğer vereyim sana. stili değil. Bunu tattım, bunu seçiyorum. Ama hangisi bu? Bilmem neymiş. Onları falan. da yaptılar. Bunları geçiniz yani. Yani. Hatta şu an Pepsi yine tadım aktivitesi, isim vermek istemedim de neyse yani. Şimdi dolayısıyla o esinlenme demeyelim de bu yollar hep var ama orada zeka olması lazım. Evet. Paldır, küldür. Böyle ya işte onu tattım, bu daha güzel, bu daha bilmem ne. Biz mesela Mavi'de mesela biz ne yaptık? Rakip olarak kabul ettiğimiz kişilerin üst düzeyine konuşturduk ilk. Bu Türklerde çok oluyor şeyinde. Şimdi kurallarına bakarsan hani kuralları yıkmak ama bu böyle bununla yola çıkılmaz. Kuralları yıkabilecek şeyde olmak lazım, esneklikte olmak lazım. İlla ben kuralları yıkacağım diye reklam yaratıcılığı olmaz. Böyle bir saçmalık olur o. Şimdi biz ne yaptık? 2 tane kravatlı adam konuşuyor. Orta yaşın üstü. Jean satacaksın. Hani müzik? Hani genç erkek, hani genç kız, hani dans? Hiçbiri yok. Böyle olur mu? Kaldı ki o gençler için bu 2 tane figür ne demektir? Bir baba figürüdür. Bir devlet figürüdür. 2 bilmem ne müdürü figürüdür. İticidir. Dolayısıyla bu görüşleri de düşünmüş olarak da bu yaklaşımın hemen bırakılması gerekir. Öyle Jean reklamı olmaz. Müzik çalacak, danslar edilecek, kızlar bilmem ne edecek filan falan. Öğreti bu. Öğreti demeyelim, genele bakalım. Şimdi biz böyle bir şeyi düşündüğümüz zaman bunun altında yatan bir düşünce, orada söylediğimiz sözler, o hedef aldığımız markayı kendi algı seviyemize çekmeye çalışma.
Ne yapmışız? Onları konuşturuyor gibi yapmışız. Şimdi Türk. Peki bu formülü Kola Turka'da da yaptınız o zaman. Ben Kola Turka ile hiçbir işim yok benim. Doğru, başka ajansın işi. Evet, ben Ama benzer formül, doğru mu? Ben bilmiyorum. Onu çok incelemişliğim yok. Ama söylemek istediğim şey, bu karşı tarafı, yani rakibi konuşturma işini mesela biz çok benimsedik, çok yaptık. Şimdi hatırlayamayacağım kadar yaptık. Çünkü o ister istemez onların kalesine girip oradan birilerini sözcü gibi kullanıyor, havasına getirebilirsin. Bizimki havasını vermek. Son Mercedes BMW filminde yaparsan adamın kendisini almış. Evet. Biz benzer öyle bir adam yok belki. Biz onu New York'ta geçiriyoruz. Niye? Türkiye'de New York bilinir kardeşim. Bunların merkezi yok Atalanta'ymış, yok bilmem Los Angeles'mış, yok bilmem neymiş. Oraları bilmez. New York'u bilir. Amerika demek New York demektir ki Ali'nin oradaki performansı, Ali Tarhan'ın yani ötelerin ötesidir. O G'nin öyle önümüze gelip trak diye etiketinin filan falan müthiş bir şeydir. Starttır. Niçin o örneği veriyorum? O günlerden sonra devam etmişiz. Kıvancın vay vaylarına falan gelmişiz. Kıyafetlerine falan gelmişiz. Bunlar hepsi bir süreç içerisinde o markanın hak edişiyle yapılmış şeylerdir. Bir markanın bir şeyi hak etmesi lazımdır. Şimdi biz filli boyayla çalışmaya başladık. Filli boya adı ortada yok. Onu ben koydum. Ve bir talep olmadan koydum. Böyle bir talep yoktu. Firmanın adı Betek'tir. Yani bugün Japonlara satılan firmanın adı Betek'tir. Kaparol var. Alman markası. Biz kimin üstüne reklam yatırımı yapacağız? Hangi markanın üstüne reklam yatırımı yapacağız? Bu ortaklarınız ayrıldığı zaman acaba geriye elimizde ne kalacak? Kafasıyla bizim düşünüp filli boyaya önerdiğimiz, ya kendimize ait bir ismimiz olması gerekir. Tüketici bunu istesin dediğiniz bir marka yani. Tüketici falan yok. Daha biz yeni başlayacağız reklama. Sonrasında yani. Tabii bu marka sizin olsun. Bu marka sizin olsun. Kim giderse gitsin ortaklıktan bu marka sizin olsunla bizim koyduğumuz bir markadır. Orada bir iş ne oldu? stratejisi var yani. Şimdi Almanlar gitti. Evet. Şimdi var elimizde filli boya. Japonlar bunu devam ettirir, ettirmez. Onu biz bilemeyiz. Şu anda Japon Nippon Paint diye bir yer aldı. Bir markanın hak etmesi, fantaziyi de hak etmesi, hak etmesi çok önemli bir şeydir. Fantazi çok önemli bir şeydir. Ben çok severim o lafı. İşte bu filli boya dedi ki, Türkiye boya sektöründe yatırım yapılmıyor. Teknolojiye çok fazla önem verilmiyor. Yenilikçilik çok ciddiye alınmıyor. Dolayısıyla çok boş bir alana giriyoruz ve biz bir numara oluruz en kısa zamanda dedi. Rahmetli Celal Bey, Gözde Hanım'ın babası Celal Akpınar. Bize dedi ki o zaman size birinci günden itibaren birinci ve lider muamelesi yapalım. Bitmiş. Bir reklamlara bir baktık, alan da açık bu konuda, fantaziye, fantazi dediğim şeye. Nedir o? Bütün boya reklamlarında boyacı sürüyor, ne kadar kolay sürülüyor, yok bilmem ne kolay silinebiliyor filan falan bir şeyler var. Biz en güzel sarı, en güzel lacivert, en güzel bir kırmızı, en güzel filan falan diye yani işini halletmiş bir marka olarak ilk günden, 25 sene önceden bahsediyorum. Evet. Bugünlere geldik. Hak etmesi lazım. Peki diyeceksin ki yeni kurulmuş bir marka bunu nasıl hak etti? Bize verilen bu bilgi bizi onlara hak gösterdi. Günümüze gel, Yataş reklamlarını yapıyoruz. Şimdi Yataş filmlerinde, reel olan bölümlerinde Yataş demiyor, ünlüler var. Bir ünlüyü alıp hemen o markayı söyletmek de çok kolay. Söyle kardeşim, adını söyle yani, neyse al, parasını veriyoruz ya. Hayır.
bizim ön bölümümüzde hiç yataş sözü geçmez. Onu çağrıştıracak bir şeyler vardır. Ağlıyorlar. Çağrışır çağrışmaz. Ama orada insanlara doğru yatakla ilgili bir öğüt verilir. Şimdi kötü reklam veren der ki kardeşim sen burada doğru yatak diyorsun da kimdir lan doğru yatak? Yataş diyeceksin. Efendim onu sonda hayır burada söyleyeceksin. Ünlüye Bu de sefer o kadar para verdik. bütün doğru yatak, bütün yatak firmalarına yarar. Hayır yaramaz. Onu kim söylüyorsa ona yarar. O bir büyüklük gösterisidir. Adını bile söylemeden böyle bir şey yapabilmek. Ne müthiş fikirdir diye söylemiyorum. Ayrıca da iyidir fikir olarak. Bu yataşı da biz 1994 yılında ilk biz yaptık. 1994 yılında. Peki bu davranışı pazar liderleri mi yapar hep? Hayır. Yani Hayır. söyle ve Kendine sahiplen güveni olan meselesi. markalar pazar lideri Bu olması şekilde pazar konuşamam. lideri olması şart değil. Rakibine yarar. Bu bir tutum meselesidir. Yalvar yakar olmamak lazım. Tüketici bundan huylanır. Bizim böyle bir görüşümüz var. Ya lütfen bizi alın be kardeşim ya ne oluyor gidiyorsunuz el aleme şey yapıyorsunuz ya bizi alsanız da şekline getirilebilecek reklamların bizim böyle bir görüşümüz var. Bizim bir reklam tarzımız yoktur. Bir reklam ajansının veya kreatif kişinin tarzı olmaması gerekir. Katılıyorum. Olmaz. O tarz diye bir şey yok. Brief'e göre değişir o. İlginç, farklı ve işlevsel olanı bulma tarzımız var. Tarz olarak ifade ediyorsan tamam var. Ama bazen sırf domates göstererek yapabilirsin. Bazen ürünü göstermeden. Buyurun Yataş filmlerinde yatak yok. Bu mu kardeşim senin farkın? Bu sırf farklı olmak için bulduğunuz bir yol mu? Hayır. Sunumumuzda anlattık. Bugüne kadar bilmem kaç yıldır yatağı da göstermiştiniz. Omurgaların çizimleri bilmem neler. Yanındaki kadın öyle yatarmış da böyle yapınca da o da böyle devrilirmiş de aman efendim yay sistemiymiş de. Ya diyeceğinizi demişsiniz. Madem de diyorsunuz ki insanlar artık yataktan anlıyorlar. Katılmıyoruz ama madem öyle diyorsunuz tamam o zaman böyle. Peki O sana- zaman böyle değil. Yani kabul ederek söylüyoruz. Evet, bir sorum olacak. Sunum, yani önemli bir sunuma gideceksin. Evet. İşte güzel bir kampanya çalıştın, heyecanlısın, Evet. iyi bir fikrin olduğunu düşünüyorsun. Hiç prova yaptın mı abi? Fikrim değil, fikrimiz. Fikriniz olduğunu Hayır, düşünüyorsun. sadece sunumu hazırladıktan sonra hepimiz de hemfikirsek, yani ajanstaki arkadaşlar Bugün için sormuyorum. Kariyerin içerisinde böyle ayna karşısında prova ayna hayır yapmışlığın, çalışmışlığın aynalarla oldu mu? falan öyle bir şeyim yok ama sunumun üzerinden genelde sunumu yazı ile ifade edip oraya bıraktığımız zaman da okuduklarında anlaşılır şekilde olduğu için defalarca okuyup belki son dakikada burasını şöyle yapalım, Düzeltmeler. burasını şöyle edelim dediğimiz şeyler olabilir. Son dakikaya kadar da bitmemiş olabilir. Son dakikada aklımıza gelen bir şey olabilir. Ben ilk Aganigi kampanyasını Karaköy'de sunmaya gidiyorum. Demek ki saat uyduracağım 11'de sunum var. İlk Aganigi kampanyası. Yani bu Kapalı Çarşı'da çekilen Özkan Uğur'un oynadığı kampanya. Basın ilanları, her şeyler hazır. Televizyon, storyboardlar hazır. Nasıl hazır? O gördüğün Aganigi, Naganigi ki o melodi Özkan'ın bulduğu bir melodidir. Biz Aganigi, Naganigi diye Sette mi bağırın diye kendisinin bulduğu, sette söylerken bulduğu bir şey. Satarken yoktu yani o melodi. Hayır, Aganigi, Naganigi diye böyle ben sunacağım. Sunuma gidiyoruz, Aganigi lafı yok. Kampanya aynen var. Geliyor diyor ki işte tansiyona, kolesterole bilmem neye iyi gelir filan. Oraları hep var. Ayrıyetten diyor bir şey söylüyor, üstünde bip var. Benim esprim bu. Bip diye basın ilanı bip Fikir başlığı buydu var. aslında. Yani burada bir şey diyor ve üstü biplenmek zorunda.
Vallahi saat sabah 9 mu 8.30 mu artık neyse. Lan bu anlaşılır mı anlaşılmaz mı, anlaşıldı anlaşılmadı filan diye saat 11'e kadar, yani hani bunlar 1-2 saat kayabilir, 11'e kadar onu Aganigi'ye çevirdik. Son dakikada çıkar mı? Çıkar kardeşim. O zaman üstüne düşünülmemiş bir şey mi? Hayır. Hep üstüne düşünüldüğünün bir kanıtı. Değiştirilebilir. Eski haliyle mi gitti? Hayır. İşte, Hepsi değişti. İlan da değişti. Hem de o zaman hatırlıyorum böyle Plotter'la böyle çiziyor böyle. O şekliyle gittik. Karaköy'de bu fındık tanıtım grubuna sunduk. Efendim onun da bir sürü içinde kendi hikayesi var falan filan. Evet. Benim şöyle bir hayalim vardır uzun yıllardır. Görünmez adam olmak. Ama görünmez adam olup da gidip işte bankadan külçe altın alayım, oradan bilmem ne yapayım filan değil. Gideyim, o bir konkura girdik diyelim. Öteki ajansın sunumunu izleyeyim. Ne anlatıyor bu adamlar? Yani brief aynı, sen uzun süre kafa yoruyorsun buna filan ya. İşte o nasıl anlatıyor, nereden bakmış. Yani bütün böyle konkur şeylerini izleyeyim filan gibi böyle bir hayalim vardır. Sen konkura katıldın değil mi? Bugüne kadar hiç hani illa... Hayır, hiç katılmadım. Hiç mi katılmadın konkura? Ama ben gidip sunum yaptığın işler olmuş. Öyle ama konkura hiç katılmadım hani, diye hatırlıyorum. Ama biri derse ki şu zaman katıldı, belki katılmışımdır ama işte, benim hatırladığım yok. Yani bu bir... Katılmışsam bile bugün konkur olduğunu karşıyım. belki bilmeden katılmış olabilirsin. Reklam vererek her zaman şeffaf olabilir ama yani zannetmiyorum ama olabilir. Aynı iş problemine, yani aynı brief'e başkalarının nasıl bir çözüm getirebileceği ya da getirdiğiyle ilgili bir merakın var Sıfır. mı? Oldu mu? Sıfır. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman merak etmem. Hiç. Kendimize çok güvendiğimiz için bunlar bizim gibi yaklaşamazlar diye zaten bir ön yargımız vardır. Onun için hiç merak etmedim. Hiç merak etmedim. Ha, bu diyeceksin ki ya bu nedir? Kendine bu kadar. Kendine değil. Şimdi ortada kendine diye bir şey yok. Bir brief var. Brieflerin çoğunu reddederiz biz. Hiç beğenmeyiz. Hele o yaratıcı brief falan, kreatif bilmem ne falan, öyle onları falan hiç kale almayız, ciddiye almayız. Sorarak algılamaya çalışırız. Gerçek sorun nedir diye. Brief almak soru sormaktır diye bir şeye ben çok evet bizim şeyimiz budur yani. Yazıyor. Brief almak soru sormaktır diye. Yoksa yani bize böyle yazılı brief vermişler de bize de diyor ki işte daha çok gençlere bilmem ne falan. Yok kardeşim, oralarını ya okumaz mıyız? Okuruz ama es geçeriz. Ondan sonra sorular sorarak bir yere varmaya gayret ederiz. Bize verilen cevapların hepsine de inanmayız. Türkiye'de son açıklanan rakamlara göre televizyon %47, o reklam pidesi içerisinde, Ramazan olduğu için öyle komiklik yapalım. Dijital 28. Dijital reklamcılık hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben 47-28 ne demek? %47, paranın %47'si televizyona harcanıyor bugün Türkiye'de. %28'i dijitale harcanıyor. Geçen sene televizyon %1 oranında büyümüş. Dijitalde %17-18 büyümüş. Yani dijital gitgide arayı kapatıyor. Geçen senelerde televizyon 56 filandı. Yani dijital reklamcılıkla ilgili ne düşünüyorsun abi? Valla dijital reklamcılıkla ilgili son bizim yaklaşık 1 yıldır bayağı bir içine girmek, anlamak, orada neler yapılabilirler üzerine de düşüncemiz var. Bunun böyle %47'si oraya, %28'i buraya kısımlarında benim pek bir görüş bildirecek şeyim yok. Zaten yani rakamlar, yani geçerli sektörel rakamlar, şeyleri evet. çok bilmem. Ama dijital reklamcılığın gerekleri nedir? Onun ayrı bir kanalı, ayrı bir dili olacak mıdır? Herhalde tam olmamıştır diye şu anda düşünüyorum. Olacaktır. Çünkü yayılma anlamında
çok daha ekonomik, çok daha hızlı Evet. tüketiciye ulaşabilecek bir hadi mecradır diyeyim. Ama her şey için geçerli değildir. Siz fikri sunarken bir medya mix yapıyor musunuz? Bir medya karmasıyla mı sunuyorsunuz yoksa fikir bu, mecrası ne olursa ona entegre edilir mantığında mı sunuyorsunuz? Şu anki reklamcılık olarak. Yani genelde film olarak yaklaşıyoruz. Bunun alt band, dijitalde nasıl kullanılacağı falan filanla ilgili de bir şeyler sunuyoruz. Gazete ilanı belki son yıllardır Tabii epeydir. pek sunduğumuzu değil. hatırlamıyorum. Ama yani sanki son zamanlarda biraz şey düşüncesi de var bizde. Yani televizyona girsin, az girsin, o ilginçliğiyle öbür taraflardan daha çok yayılır gibi bir düşüncenin içerisindeyiz. Yani şimdi Mavi için diyelim ki Kıvanç'la Mavi Gitar şeyini yaptığınız zaman onun dijitalden yayılma imkanı çok yüksek. Tabii hedef kitlede zaten televizyon pek izlemiyor herhalde artık. Yani Mavinin hedef kitlesi öyle de olarak bakarsan- öyle dememek lazım çünkü Mavi'nin hedef kitlesi düşünüldüğü kadar öyle 16-17 işte ya da 20 küsur yaşlar değil. O range bayağı açılmış durumda. O yelpaze bayağı açılmış durumda. Televizyonun seyredilmiyor denmesi için henüz daha çok erken olduğunu düşünüyorum. Ama tabii kurallar gereği şimdi bakıyorum bir programın arasında 4,5 dakikalık reklam bilmem. Uyduruyorum 4,5 dakikaya ama yani görüyorum geri doğru giderken 3,5 dakika falan. Şimdi bunlar arasında insanlar ne kadar kalıp onu izliyorlar. Zaten paralar da ona göre ödeniyor diye düşünüyorum. Başka yollar bulmak da epey bir zor. Ama dijital buradan işte bir çıkış yolu oluyor. Rütük kurallarına uymayan işler anlamında söylemiyorum bunu. O esnekliği Oradan da- de var. Dijitalde biraz Var daha da yani esneksiniz biz öyle şeylerin televizyona zaten göre. peşinde olmadığımız için efendim yani dijital korkunç bir yayılma şeyi var ya. Yani Evet. inanılır gibi değil yani. Herkesin elinde cep telefonu. bir Şimdi kere. biz mesela Ali Taran Creative Workshop diye bizim bir Instagram hesabımız var dedim ya, orada 26 bin küsur takipçi var. Biz de orada aman çok beğeni alalım filan, bizde özel resim falan da yok, işte aforizma deniyormuş bizim yaptığımız şeye. O aforizmalarla böyle bir şey yapıyoruz. Şimdi bunların olduğu bir tane dergi gibi bir şey çıkartsak bu tiraja ulaşır mı? Tabii satmaz. Mümkün değil. Onun için dijitali ne küçümsemek, ne efendim yok televizyondur, dijital, bu senin söylediğin rakamlardan ötürü de söylemiyorum. Yani doğru kullanıldığı zaman dijital üzerinden insanlara bazı mesajları, reklam mesajlarını iletmek daha ekonomik, çok daha ekonomik olacaktır görüşündeyim. Yapım hariç. Peki bunu izleyen şu an reklam yaratıcılarına, Reklam Yaratıcıları Derneği üyesi olabilir, olmayabilir. Şu an aktif, faal çalışan reklam yaratıcılarına ne söylemek istersin? 40 yıldır reklamcılık yapan bir reklam yaratıcısı olarak. Yani kendi isimlerini yapmak anlamında bir önerin olabilir mi? Reklamcılıklarını geliştirmeleri anlamında bir önerin olabilir mi? Yok, işte bütün bu konuşmamızdan belki bir takım tortular şey yapabilir. Yani yaratıcı desinler bana diye yapılan bir iş değildir. Ben kendime böyle yaratıcı değil, işte o Cen Ajans'ta Celal Uralman'a beni hani o dükkandan, mağazadan gönderdiklerinde görüşmeye gittiğimde ve dediğim maaşlı 4.000-6.000 konusu, ondan sonra biz çalışmaya başladık. Ben öyle böyle bir kampanya gibi bir şeyler düşünüyorum. Çanakkale Seramik falan. Galiba iki hafta falan geçmedi.
geldiğimde masanın üstünde Ali Taran yaratıcı grup başkanı yazıyordu. Ulan ilk defa duydum yani. Yaratıcı hem grup hem de başkanı. Böyle bir kart duruyordu. Yani o anı hiç unutmuyorum. Hani ben isimleri boş verelim. Yani yaratıcılık bir şahıslar da görülmesin. O çok eskiden de internet olmadan önce kimin o reklamı yaptığıyla ilgili gazetede haber çıkardı. İşte Ali Taran şunu yaptı, bilmem ne bunu yaptı hatta falan diye böyle. köşesinde kenarında yazardık ajansı. Tabii o ilk zamanlarda Ajansa'da falan, biz o devirde Ali Taran Creative Workshop zaten böyle bir şey olmadığı için biz onu hiç yazan diyordu ama Ajansa'da da Man diye böyle şeyi vardı falan. Köşelerinde yazarlardı. Ama şahısla yaratıcılığın hiçbir ilişkisi yok. Yani şahısla ilişkisi yok olur mu? Onu demek istemiyorum. Yani isim yapma gibi bir şey söyledin ya. Yani isim yapmak diye bir şey yok yani. Hızlı ve doğru bir şekilde çözmeye programlı olmak. Yapabilir misin? Kolay iş mi? Bunun için de bir şeyleri görüp bir şeylerden kendine ders çıkartmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben bunun okulunu okudum kardeşim. Yok ya, öyle bir okul yok. Öyle bir okul olamaz. Prensipleri verebilir. Filan falan verebilir ama şimdi sen bir yaratıcı adama bana sorarsan ben önce dürüstlük diyorum şimdi. Evet. Lan ben yaratıcı adamın dürüstlükle ne alakası var dediğin zaman aslında doğru. Birincisi çalma. Ama yarın öbür gün de ajans sahibi veya bu karar verici veya bir şeylerde sözü geçen biri olduğun zaman da beyan etmediğin gelirleri ne kendin için ne bulunduğun bünye için kabul etme. Dürüstlükten kastım tamamen budur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu abi. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok biraz uzun sürdü ama olsun. Röportajlara çok katılan bir insan değilsin. Başta bunu ifade ettik mi hatırlamıyorum. RD Ekran'a katıldığın için, değerli fikirlerini paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. RD Ekran'da bugün değerli reklamcı Ali Taran'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.